Merhabalar, ben Bayındır İç Erenköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıklarından Doçent Doktor Onur Ergün. Bugün orta kulak iltihaplarını sizinle konuşacağım. Otitis media denen hastalıklar gerçekten çok soru aldığımız hastalıklar. Bu hastalıklar tek bir hastalık değil. Kulağın enfekte olmayan sıvı toplanmalarına serez otitis media ismi veriyoruz. Enfekte olan orta kulak iltihaplarına akut suppuratif otitis media ismi verirken ayrıca kulağın 3 aydan uzun süren hastalıkları da vardır. Bunlara kronik otitler ismi verilir. Çoğunda kulak zarının delik olduğu hastalıklardır. Birazdan bunlar hakkında daha detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Kulak burun boğaz hastalıklarının bir arada ele alınmasının bir sebebi vardır. Bu bölgedeki hastalıklar sıklıkla sebepler ve sonuçlar bakımından birbirleriyle iç içe geçmiştir. Örneğin kulakta enfekte olmayan sıvı toplanması olan serez otitis media'nın ortaya çıkış şekli buna çok güzel bir örnektir. Hastalık kulakta dolgunluk, hafif bir işitme azlığı ve kulak ağrısı şeklinde ortaya çıkarken aslında sorumlu olan organ östaki fonksiyonunu bozulması ve dolaylı olarak da burun ve geniz etidir. Bu bölgedeki hastalıklar semptomlarını kulak üzerinden vermektedir. Birçok çocuk soğuk algınlığı durumunda ya da alerji durumunda bu işitmede geçici azalma ve hafif kulak ağrısı durumunu deneyimlemiştir. Viral enfeksiyon durumunda mukoid sıvı oluşumu nedeniyle orta kulağın dolması, burundaki ve üstteki ağzını kapatan iyileşme dokularındaki lenfoid dokulardaki şişme nedeniyle üstteki borusunun orta kulağı temizleme fonksiyonunu yerine getirememesi nedeniyle normalde hava dolu olması gereken orta kulağın sıvıyla dolarak kulak zarının ve kemikçiklerinin hareketini geçici bir süreyle bozması nedeniyle semptomlar ortaya çıkar. Biz böyle bir durumda kulak zarına baktığımız zaman normalde şeffaf olması gereken kulak zarını matlaşmış görürüz. Ya da kulak zarına hava verdiğimiz zaman kulak zarının eskisi gibi olması gereken gibi hareket etmediğini görürüz. Ancak bazı durumlarda altta yattığı saptanabilmiş bütün durumların tedavisine rağmen orta kulaktaki sıvı toplanmasının 3 aydan uzun süre düzelmediği görülür. Böyle bir durum olduğu zaman cerrahi olarak müdahale ederek orta kulakta kalıcı bir sorun olmasının önüne geçilmesi gerekir. Zardaki içeriye çökmeler, delinmeler ya da uzun süre sıvı toplanmasına bağlı kalıcı yapışıklıkların, iletim tipi işitme kayıplarının olmaması için zara ventilasyon tüpü yerleştirilir ve bir pencere açılır. Bu açılan pencere orta kulaktaki negatif basıncı düzeltir. Östaki fonksiyonu aracılığıyla o toplanan sıvının atılmasını sağlar. Orta kulak mukozasının sağlıklı hale gelmesini sağlar. Tekrar tekrar geçirilen orta kulak iltihapları varsa bu durumun sıklığını azaltır ve erişkinlikteki iletim tipi işitme kaybı riskinin önüne geçer. Peki orta kulağın gerçek bakteriyel enfeksiyonları nedir? Bazı durumlarda orta kulakta toplanan enfektif olmayan sıvıda bakteriyel enfeksiyonlar gelişebilmektedir. Böyle bir durumda artış gösteren kulak ağrısı, ateş, kulakta zonklama, işitme azlığı, bizim muayenemizde kulak zarını böyle kızarık dışa doğru itilmiş gördüğümüz durumlar ortaya çıkabilir. Bazen kulak zarında küçük deliklere sebep olarak iltihabi içeriğin dışarıya akmasına bağlı iltihaplı bir kulak akıntısı ortaya çıkabilir. Böyle bir durum olduğu zaman biz bunu antibiyotiklerle ve semptomatik tedaviyle tedavi ediyoruz ve oluşan o küçük delikler de çoğu zaman %100'e yakın kendiliğinden iyileşebilmektedir doğru tedaviyle. Peki orta kulak iltihapları yani akut suppuratif otitis media için risk faktörleri nelerdir dersek, normalden şiddetli geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonları, daha uzun süre östaki disfonksiyonuna sebep olduğu için, geniz etinin sık sık ya da düzelmeyen enfeksiyonları, kreşe gitme gibi arka arkaya enfeksiyon geçirilmesine sebep olan altta yatabilecek durumlar, mukozal bağışıklığı bozan bazı kişisel faktörler, alerjinin olması, östaki fonksiyonunu gene bozan emzik kullanımı ya da basınçlı burun yıkaması uygulamaları, sigaraya maruziyet ya da kişide kendisinde ya da ailesinde sık kulak iltihabı geçirme öyküsünün olması orta kulak iltihabı geçirme konusunda riski arttıran faktörlerdir. Orta kulakta 3 aydan uzun süreli devam eden hastalıklara kronik otit ismi verilir. Kulak zarında bir delik olduğu zaman elbette bu işitme azlığına sebep olacaktır. Orta kulağa su kaçtığı zaman enfeksiyona sebep olacaktır. Tekrarlayan enfeksiyonlar işitmeyi giderek daha da kötü etkileyecektir. Bu nedenlerle bu kronik otit durumlarının tedavi edilmesi gerekir. Günümüzde kronik otitlerin sıklığı akut otitler daha iyi tedavi edildiği için ya da altta yatan östaki fonksiyon bozukluğu gibi durumlar daha başarılı tedavi edildiği için
giderek azalmaktadır. Eğer dış kulak yolunda ve zarın dış tarafında olması gereken cilt hücreleri kulak zarındaki delikten içeriye orta kulak boşluğuna girer ve orada sıkışırlarsa kolestotom dediğimiz ilerleyici ve yıkıcı bir hastalığa sebep olurlar. Cilt hücreleri orta kulak boşluğunda sıkışıp etraf dokuyu basınç yaparak, enflamasyona sebep olarak ve tekrar genellikle gördüğümüz enfeksiyonlar nedeniyle de bu sürecin hızlanmasıyla eriterek önüne gelen yapılara zarar veren ve önlem alınmazsa tehlikeli sonuçlara sebep olabilen bir hastalığa sebep olur. Kronik otitlerin tümünün tedavisi cerrahidir. Özellikle kolestotom varsa öncelikle onun temizlenmesi gerekir. Kolestotomun temizliğinin ardından kulak zarındaki deliğin kapatılması esastır. Böylece enfeksiyonların tekrar edilmesinin önüne geçilmesi mümkün olabilmektedir. Orta kulak kemikçiklerinde eğer hareket kısıtlılığı ya da bir kopukluk varsa onun giderilmesiyle işitmenin düzeltilmesi amaçlanır. Tabii bunların yanında bu soruna sebep olan östaki disfonksiyonun da ameliyattan önce düzeltilmiş olması hastalığın tekrarlamasının önlenmesi açısından gereklidir.